gördük değerli izleyiciler. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının Art Sokul layihəsinin növbəti qonağı Türkiye'nin çağdaş sanatçısı Kadir Akyol'dur. Merhabalar Kadir Bey. Merhabalar, adım Kadir Akyol. Mardin doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır profesyonelce bu işin içerisindeyim. Sanatçı mıyım? Tam olarak değilim. Çünkü ben insanım ilk önce, varlığım. Kendimi sadece tek bir kavrama, bir etikete sınırlamak istemeyenlerdenim ben. Evet, ismim bile Kadir ama bu ismi bile ben gelirken Kadir Yedisi'nde doğduğum için seçmişim ben. Kendi ismimle geldim. 4. üniversitem benim. Bu bir lisans, 2 master, bir doktoram var. Bir tanesini İspanya Sevilla'da tamamladım. 2013'te yılın en iyi genç ressamı seçildim ve bunun yanı sıra birçok uluslararası ödüllerim var. 250'ye yakın karma uluslararası sergi. Bunlar disiplinler arası işler oluyor çoğunlukla. Avrupa'nın birçok yerinde, Afrika'ya kadar birçok yerde sergim oldu. Şu an açıkta olan, halen devam eden Londra'dan Mi Art Gallery'de sergim devam ediyor. Aynı zamanda bir hafta önce açılışını yaptığımız Dubai AVC'de galeride sergim devam ediyor. Kısaca kendimden bahsedecek olursam bunlar. Her yeni stil ressamın yaşamı boyunca değişen yollarını gösteriyor. Sizce de böyle mi? Bence de öyle ve öyle olması gerekiyor. Çünkü insan doğduğu andan itibaren değişmeye başlıyor. Yani insan varlık olarak da Mevlana'nın söylemi gibi taştım, toprak oldum, bitki oldum, hayvan oldum, insan oldum, en son ışık olacağım sözleri gibi. İnsanın da böyle belli dönemleri var. İşte çıraklık dönemi, ustalık dönemi, olgunluk dönemi, bir sürü dönem var ve bu dönemler arasında bir sürü çeşit böyle kendini geliştirmesiyle yeni tarzlar, yeni üsluplar böyle kazanır. Evet, tabii ki sanatçı açıksa eğer. Çünkü bazı ressamlar bir tarz buluyor ve o tarzı 50 yıl boyunca yapıyorlar. Bir sanatçı yeni başlarken nelere dikkat etmelidir? İlk önce sanatı sevip sevmediğine dikkat etmesi gerekir. Eğer sanatı sevmezse ömrü kısa olur zamanı. Eğer severse teknik öğrenilebilir bir şey. Herkesten öğrenebilirsin. YouTube'dan, senden, benden, hocalardan, üstadlardan, akademiden. Ama eğer sen bu işi sevdirmezsen karşı tarafa, sen de sevmezsen sadece yaptığın iş teknik olur. Eser çıkaramazsın, çalışma olur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir sanatçı olarak izleyicilerinizle nasıl konuşmak istediğinizi, duygularınızı en iyi nasıl ifade edebileceğinizi resimlerinizde gösteriyorsunuz. Merak ettiğim nokta, izleyicilerinizden aldığınız yanıtlar sizi tatmin ediyor mu? Maalesef hiç etmiyor. Etmiyor mu? Etmiyor. Çünkü sanatla uğraşan insanlar ya da başka bir alanla uğraşan insanlar, örneğin ben işte bu yıl 20. yılım, en azından profesyonel olarak bu işi yapıyorum. 20 yıldır biriktirdiğim bir sürü basamak olmuş. Yoğunluğu. Çünkü bir günde bazen 15 saat, bazen hiç uyumuyorsun, çalışıyorsun. Karşıdaki alımlayıcı ya da izleyici dediğimiz kişiler bunu sadece 5 dakika boyunca sergide görebiliyor. Ama ben oraya 20 yılımı vermişim. Birikimimi vermişim, emeğimi vermişim, felsefesini vermişim, altyapısını vermişim. O yüzden kişi bunu algılayamıyor. Sadece onlar görsel olarak bunu algılıyorlar. Yani beni algılayabilmesi için en azından 20 yıllık bir birikimi olması lazım bu kişilerin de. Ya da sanat kısmı gerçekten anlaması için. Ya da çok entelektüel bir bilgi birikimine sahip olması lazım. Ya da işte algılayabildiğin kadar. Yani çok meşhur bir laf vardır. Derinliğin kadar derinliği algılayabilirsin. Eğer derin değilsen, bilgiye sahip değilsen onu algılayamıyorsun. Evet, çok güzel olmuş diyor herkes ama ne olduğunu bilmiyor. Ben bazen çalışmalarımı anlatmak zorunda kalıyorum. Diyor, böyle miymiş? Bu sefer farklı bir açıdan bakıyor. Farklı ortamlar sizi farklı sanat stilleri keşfetmeye teşvik ediyor mu? Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden elimden geldiğince çok gezmeye çalışıyorum. Asıl amacım benim, keyif aldığım, çocuk hayalim benim dünyayı gezmekti. Şimdi bu dünyayı gezmeyi sanatımla yapıyorum. Yaklaşık 36 ülkeye gittim. 30'unda hep sergilerim oldu çoğunda.
Birçok ülkeye defalarca gittim. Bunlar beni besliyor en azından. Başka sanatçılar var, gezmeyi sevmeyenler var. Ama ben gezmeden duramıyorum. Tanışmadan insanlarla, iletişim kurmadan. Benimki böyle. Klasik ressamlardan kimleri beğeniyorsunuz? Leonardo'yu çok beğenirim. Benim favorilerimdendir. Çok kıymetli bir sanatçıdır benim için. Çünkü disiplinler arası çalışır ve multidisipliner yapıda böyle üretimleri var. O yüzden hem klasik hem çağdaş benim için. Halen çağdaşlığını da koruyor. Favorim o benim. Yoksa Leonardo gibi diğer ustalar da var aynı şekilde. Leonardo, Michelangelo gibi, Rafael gibi bir sürü çok usta sayabilirim. Ama benim için en önemlisi Leonardo da Vinci. Hı hı. Güzel. Eserlerinizde mavi, kırmızı, sarıya daha çok yer veriyorsunuz. Kompozisyonlara canlılık katıyor. Bu renklerin sizin için özel bir anlamı var mı? Olmaz olur mu? Ana renkler, bahsettiğiniz 3 renk şu an mesela dijital ortamda görüşüyor sizde. Şu ekrandaki, bilgisayarın ya da telefonun ekranındaki kullanılan 3 ana renk. O 3 renkten bütün renkler oluşuyor. Işığa göre tabii ki. O yüzden bunları anlaşılır kılabilmek için ve özellikle izleyicinin algılayabilmesi için bu renkleri özellikle tercih ediyorum. Çünkü kişi bildiği şeye yakınlık sağlar. Yaptığım resimlerde de öyle. Şimdi bilinmeyen bir portre çalıştığım zaman kişi tanımadığı için bunu izleyici onunla bağ kuramıyor. Ama bilindik bir portre kullandığım zaman izleyici onunla bağ kuruyor. Defalarca sinemada izlemiş, telefonda görmüş, sanat tarihinde görmüş. Mesela şu Hermes'in portresi şu an gördüğünüz. Hermes'in portresini biliyorlar. Bilmeyenler mesela hikayesini biliyor mitolojiden dolayı. Kafasındaki Taç Mahal. Hı hı. Arka planındaki Matisse'e ait böyle yağmur adamlar. Bunlar bilindik öğeleri bir araya getirip disiplinler arası böyle tarzda geleneksel evrensele böyle bir geçiş var. Geleneksel olan da anlayabiliyor. Eski olan insanlar da anlıyor yaşlı olarak. Şu an günümüz çağında yaşayan gençler de. O yüzden elinden geldiğince net, anlaşılabilir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bunların yanı sıra böyle pek paylaşmadığım sürekli semboller üzerinde yaptığım üretimler var. Ama onları pek kimse anlamadığı için paylaşmıyorum. Pekala, resim dışında sanatın başka dallarıyla da ilgilendiğiniz oldu mu? Tabii ki. Ben asıl disiplin arası çalışan bir sanatçıyım. Resim, video, enstalasyon, heykel, seramik, video art gibi çalışmalarım oluyor. Ama ana bilim dalım benim resim. Çünkü Türkiye'de malum daha kavramsal sanat daha çok popüler değil, maddi yönünden daha beslenemiyor maalesef. O yüzden bilindik ana bilim dalı olarak resimle devam ediyorum asıl. Ama bunların yanı sıra diğerlerini de yapıyorum. Güzel. Onlar beni besliyor. Portretlerinizde farklı bir özellikler var. Sanki onlara bakarken zaman ve mekan bir anda kayboluyor. Bu portretleri zamanı mı dondurmak istiyorsunuz? Zaten tuvale her dokandığın andan itibaren senin günlüklerin gibi kendi günlüklerini oraya yazıyorsun fırça darbeleriyle. Resim dediğimiz olay zaten anı, zamanı durdurmak oluyor. Şu ana ait bir resim benim bir ayda bitiyorsa eğer benim bir aylık günlüğümdür o. Defter yazar gibi. Bütün anılarım, enerjim, fikrim hepsini onu orada böyle bir kadrajda sabitliyorum. O yüzden dediğiniz çok doğru bir şey. Sanatçıların çoğu bunu bilerek yapmaz ama hissederek üretir. Resimlerinize baktığım zaman ayrıntılara oldukça dikkat ettiğinizi hissediyorum. Ayrıntılar en küçük detaylarıyla sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Çünkü makrodan mikroya diye bir söz var. Çünkü bütünü görmen gerekir ama bütünün yanı sıra da böyle ayrıntı olmazsa olmaz. Çünkü bütüne bakarsın resim genel olarak seni kendine çeker. Kendine çekildikten sonra da yakın mesafede artık detaylarla uğraşırsın. Ayrıntılarla ilgilenirsin. İnsan karakteri gibi. İlk önce karşı tarafta bir kişiyi beğenirsin fiziksel olarak. Onunla uzun soluklu ilişkin olmasını istersen eğer detaylarına bakarsın, ayrıntılar. Kişi iyi midir, kötü müdür, nasıl iyi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Resim de bunun gibi. O yüzden önemli şeyler bunlar.
Uluslararası Çağdaş sergisi Birlikte Var Olmakta Metamorfoz isimli tablonuzda katılmıştınız. Hakikaten de bu tablo ilgimi çok çekti. Bu tablo ile izleyicilerinize neyi anlatmak istiyordunuz? Serginin ismi gereği zaten serginin ismine göre bir eser ürettik biz orada. Birlikte var olmayı en iyi ne anlatabilir? Benim tabirimle az önce bahsettiğim gibi bunu en güzel anlatabilecek kişi bana göre tabii ki Rumi'ydi. Yazar, Mesnevi, belki biliyorsunuz Mevlana'yı. Hı hı. Mevlana der ki birlikte yaşamak üzerine. Taştım, toprak oldum, bitki oldum, hayvan oldum, insan oldum, en son ışık olacağım sözleriyle. Yani aslında biz evrenin bütün parçası, ben senim, sen bensin, kedi de ben, toprak da ben, taş da ben, doğa da ben, hep birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Serginin teması buradan gelmişti. Sen benim evrendeki farklı hallerimsin. O yüzden iyi kötü diye bir kavram da yok. Resimde bunu anlatıyor. Bunu en güzel anlatanlardan bir tanesi de Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabından yola çıktı. Bir gün sabahleyin uykudan uyandığında karakter Gregor Samsa kendini böcek olarak görür. Yani biz insanları kendimize yabancılaşmayı anlatıyor. Çünkü sen dediğin kişi aslında benim. Bir çarkların bir dişlisi haline gelmişiz ama farkında değiliz. İlk önce kendimize yabancılaşıyoruz. Ama dinler tarihinde, mitoloji tarihinde aklına ne tarihi geliyorsa gel, ilk öğreti olarak kendini bil diye geçer. Kendini bilmeyen karşındakini bilemez, evreni bilemez, hakikati bilemez. O yüzden her şey yabancı kalır. İlk öğretide işte sorulan en büyük sorulardan bir tanesi. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yani hangi araçta dönüşüme uğrayacağım? Şimdi burada Kadir'im. Sonra ne olacağım? Şimdi bu dünyadayım. Sonra nereye gideceğim? Yolculuğum nereye? Bunlar o resimde onu anlatıyordu. Çünkü içerisinde kelebek vardı. Hatırlarsanız o resmi. Evet. O kelebek aslında tırtıldan dönüşüyor. İçerisinde insan var, ışık var, bitki var. Mevlana'nın bizim bütünü, birlikte yaşamayı anlattığı hepsi var. Yani aslında insanoğlu bizler bir Nuh'un gemisiyiz. Nuh'un gemisi demek her şeyden bir ikişer çift vardı ya o Nuh'un gemisinde. Bizler öyleyiz. DNA'mızda hep her şey var. O yüzden aslında biz insan formunda ama gemiyiz. Her şeyden bizden var. Özü buydu. Benzersiz tarzınız baktığım ilk andan dikkatimi çekti. Bu stili bulana kadar hangi zorluklarla karşılaştınız? Aslında hiç zorlanmadım. Çok güzel kolaylıklar yaşadım diyeyim. Çünkü ne dersen onu kendine çekersin. Ben keyif alarak yapıyorum. Kendiliğinden olan bir şey bu. Dediğim gibi benim bu 4. üniversitem ve 36 ülke oldu ve ben araştırıyorum. Başka hiçbir işim gücüm yok. Benim yaşam biçimim bu benim. O yüzden yaşam biçimim olduğu için, para için, ondan sonra meslek için yapmadığım için keyifle yapıyorum, aşkla yapıyorum bu işi ben. Bunun zorluklarını görmezsin. O yüzden ben bu işte zorlanmıyorum kendim için. Güzel. Teşekkür ederim. Kadın figürlerinin sanat eserlerinizde rolü neden ibarettir? Tek kadınlar değil tabii ki ama önceliğim kadınlar. Şimdi kadınların bendeki farklı bir yeri var bilgi olarak. Çünkü çağı takip etmezsen eğer nereye gideceğini bilemezsin. Gelecek dediğimiz şey şu an senin attığın adımlar oluyor. Eğer bu çağı bilmezsem ben, bu çağda yaşamazsam eğer üreteceğim ürünler de buraya uygun olmaz. Daha önce yaptığım çalışmalar vardı. Figüratif değil tabii ki böyle daha mitolojik şeylerdi. Sembollere yönelik şeylerdi. Yapıyorum ama anlayan yok. Hiç kimse anlamıyor onu. Çünkü bağ kuramıyorlar onunla. Şimdi dünya sanat tarihine baktığımız zaman özellikle reklam diline kadınları daha çok ön planda tutuyorlar. Reklam planında. Makyajdan, alışverişe, aklınıza gelecek her türlü yani cinsellikten sekse kadar her türlü sektörde kadın ön planda oluyor. Çünkü kadını estetik bir obje olarak görülüyor. Erkekten daha estetikler. Ve alışverişi ve benzeri şeyleri kadınlar daha çok tercih ediyor.
Yani bu istatistik benim uydurduğum şeyler değil bunlar. Şimdi bunları eğer bilmezsen gidip de pala bıyıklı, mesela pala bıyıklı adamlar da yapıyordum ben Osmanlı dönemi, yani Osmanlı dönemine ait şeyler. Adam bana diyor ki çok basit. Diyor ki ben bu pala bıyıklı adamı ya da sakallı adamı niye evime asayım? Asmam diyor. Daha güzel model kadınlar çizdiğin zaman herkes onu almak istiyor. Kadınlar bile almak istiyor onu. Çünkü ilk önce insan güzel bir şeyi görmek ister. Estetiği görmek ister. Kadınlar o yüzden erkeklere nazaran çok çok daha estetik varlıklar. Daha bakımlı varlıklar. O yüzden benim ilk tercihim sinema karakterlerini kullanırken bile kadınları ön plana tutmaktı. Yani özü bu. İstiyorsanız devam ettirebilirim onu bir. Güzel. Resimlerinizde insan yüzünü arka fon olarak seçtiğinizi görüyorum. Bununla biz izleyicilerinize neyi özellikle aktarmak istiyorsunuz? Aslında ön arka ilişkisi içerisinde insan sürekli şu an mesela benim işim zaten ben kendim portre ressamı olarak algılamıyorum ama çoğunlukla portre yapıyorum. Ama portreyi ön plana çıkarıyorum. Neden dolayı? Leonardo da Vinci'nin Vitruvius Man var. Yani altın oran. Bizler iletişim kurduğumuz zaman 1/3 oranda insan yüzüyle iletişim kuruyoruz, portresiyle. Ben ilk önce senin yüzünle iletişim kurduğum için portreyi daha böyle ön plana tutabilmek için bunları kullanıyorum. Ama bunun yanı sıra desenleri, motifleri, çiçekleri, dantelleri de insan yüzü içine hangisi önde, hangisi arkada ayırt edemiyorsun. Hepsi birbirine iç içe geçmiş. Yani katmanlar arası böyle aşamalar var resimlerimde. Bazen portreyi ön planda, bazen daha çiçeği ön planda, bazen fonu daha ön plana atıyorum. Yani benim işimde neyi ön plana çıkartmamla ilgili bir şey benim o. Tamamen kurguyla. Bir de Güzel. aldığım enerjiyle ilgili. Mesela şu an tabloda gördüğümüz resim mavinin tonları fonu. Çünkü o kişinin karakteri Blackheart'teki karakter daha mavinin tonları. Çünkü sinema karakterinden aldım. Orada özgürlüğü anlatmaya çalışıyor. Özgürlük için savaşıyor. O yüzden o özgürlüğün rengi mavidir bunda. Bir Athena'nın portresini yapacaksan fonunu kırmızı kullanın. Çünkü savaş tanrıçası. Gibi gibi. Teşekkür ederiz. Rica Ben teşekkür ederim. Kadir Akyol'un ilham kaynağı nedir? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. İlham kaynağım konuştuğum, duyduğum, hissettiğim her şey. Bu kadar. Her şey. Kısa. Çünkü ben hayata böyle her nesneye bir sanat nesnesi olarak bakıyorum. Bir bardağa, bir suya, sana, şu an seninle konuşurken bile senin portreni yapıyorum ama bunun senin haberin yok gibi düşün. Her şeyi bir sanat nesnesi olarak algılıyorum. Güzel. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızdaki renk kullanımına anlık mı karar veriyorsunuz yoksa temaya, plana uygun olarak mı önceden düşünülmüş ve karar verilmiş renkleri mi kullanıyorsunuz? Yani elimden geldiğince böyle karar vermeye çalışıyorum ama maalesef ben resimle birlikte hareket ettiğim için portresini yapıyorum. Portre bana diyor ki pembe olsun, mavi olsun, kafasına bir şey yerleştir, çiçeği ön plan çıkart. Yani resimle konuşabilmek önemli, anlayabilmek önemli. O yüzden birlikte hareket ediyoruz. Yaratıcılığınızı bir cümleyle nasıl ifade ederdiniz? Bizler Tanrı'nın bir parçasıyız. Tanrı nasıl bir şey yaratıyorsa biz de onun tezahürü olarak biz de o yaratıcılığı devam ettiriyoruz. Son olarak Art Circle projemizle ilgili fikirlerinizi almak isterdik. Böyle bir röportajı yapmanız çok kıymetli benim için şu an. Güzel bir arşiv oluyor. Öncelikle böyle bir projeyi yapmanız, böyle bir sunumu yapmanız, zaman ayırmanız, yeni gelecek nesle bunları aktarıyor olmanız çok kıymetli. Şimdi kendi ülkemizde bile bazen yani aynı şehirde olmamıza rağmen iletişim kuramadığımız o kadar çok insan var ki. Şimdi Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir iletişim kurmanız, röportaj yapmanız, buradaki sanatı, sanatçıyı anlamaya çalışmanız, Azerbaycan'daki bir sanatçının bunları duyuyor olması, iletişim kuruyor olması, sizin sayenizde Azerbaycan'dan birileriyle tanışıyor olmam. Bunlar çok güzel bağ işte. Birlikte yaşamayı en güzel bunlar anlatıyor.
Aramızda artık sınırlar yok. Sanat böyle bir şey çünkü. O yüzden yaptığınız şey çok kıymetli bir şey. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi projemize ayırdığınız için size teşekkür ederiz. Ben de çok Çok hoş oldu söyleşme. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.